Merhaba arkadaşlar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Can 2 Termik AŞ hissesini inceleyeceğiz. Hem teknik analizini hem de mali tablolar analizini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle burada anlatılanların hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Yaptığımız analizler eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Şimdi teknik analizle başlayalım. Öncelikli olarak aylık grafiğimizde bir inceleme yapacağım arkadaşlar. Benim aylık grafikte uzun vade için yaptığım bir stratejim vardı. Ayrıntısına bakmak isteyen arkadaşlar için şuraya yukarıya kartını bırakıyorum. Bu videoda nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ne yapıyorduk arkadaşlar uzun vadeli stratejimizde? RSI combo indikatörümüz -50 seviyesinin altında kapattığı aylarda ve kırmızı mumla kapattığı aylarda 8'e böldüğümüz bütçemizle eşit miktarda toplama yapıyorduk arkadaşlar. Şu an bu hissenin 50 seviyenin altında seyretmesi çok ucuz olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Siz de borsamızda başka hisseleri kontrol ederseniz -50 seviyesinin altında olduğu dönemler çok nadir dönemlerdir ve çok ucuz olduğu dönemlerdir. O seviyelerin altında toplamalarınızı yaptığınızda ilerleyen dönemlerde çok ciddi karlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın şu anda son bu geçtiğimiz ay kapanışı 18.45 seviyesinde yapmış arkadaşlar kapanışını. Buralardan toplanıp uzun vadeli yatırım için çok uygun fiyatlı, ucuz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu hissenin. Yani günlük hayatta mutlaka karşılaşıyorsunuz. Büyüklerimiz gelişmiş olan bir bölge için diyorsunuz ki zamanında işte buradan bana işte arsa veriyorlardı. Yok ben işte buraya kim gidecek dedim, almadım. Şimdi nasıl oldu? Yani yarın öbür gün bu hisse için aynı şeyleri duyacaksınız arkadaşlar. Zamanında işte 18 liralardan 20 liralardan almadık. Bak şimdi nerelere gitti gibi sözler duyacağınızı ben inanıyorum. Çünkü gerçekten çok ucuz bir hisse ve bilanço analizi de yaptık. Bilanço analizinde, mali tablolar analizinde de ben herhangi bir sıkıntı görmedim. Şimdi hep beraber birlikte de bakacağız. Şimdi ilk etapta nerelere gidebilir? Önce ona bir bakalım. Şurada bir Fibonacci direncimiz var arkadaşlar. 28.56 seviyesinde. Ben ilk etapta buraya doğru bir hareket beklerim bu hissede. Zaten şu kırmızı ile çizdiğimiz 18.35 seviyesinde bir desteğimiz var. Bu destek gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Bu desteği aşağı yönlü kıramıyor. Şöyle haftalık grafikte de baktığımızda göreceksiniz. Bakın 2023 Mart ayından beri bu desteği kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve kıramıyor. Ve yatay bir seyir var. Yani şu seviyeler 32.76 seviyeleri aşıldıktan sonra burada hareket hızlanacaktır arkadaşlar. Bakalım hep beraber takip edeceğiz. Şimdi mesela geçtiğimiz sene Bera Holding hissesinde ben aynı şekilde 50 seviyesinin altında olduğu aylarda toplama yapmıştım arkadaşlar. Mesela şurada görüyorsunuz şu ay itibariyle başladım toplamaya. 6.01 seviyesinden. Şurada iki tane kırmızı mum var. Bu aylarda da topladım. 3 oldu. Yeşil olduğu için toplamadım. Şurada topladım. 4 oldu. Yine yeşil olduğu için toplamadım. Aralık 2021'de topladım. 5 oldu. Şurada Şubat 2022'de yine topladım. Ve 6 oldu arkadaşlar. Sonrasında da görüyorsunuz 50 seviyesinin üzerine atıyor. Ne zaman atıyor? Bu sene Mayıs ayında atıyor arkadaşlar. Yani şurada belki 10-12 ay yani bir seneye yakın bekledik arkadaşlar ama sonrasında gelen yükselişe şöyle bir bakın. %216'lık şu anki seviyesine, zirvesine ise %300'lük bir yükseliş. Gayet güzel, muazzam bir yükseliş. Ve siz bu beklediğiniz 10-12 aylık süreçte en düşük fiyatlardan en ucuz şekilde mal ediyorsunuz arkadaşlar. Ben Can hissesi için de önümüzdeki dönemde belki 5 ay daha bekleyeceğiz. Belki 6 ay daha da bekleyeceğiz. Bilemiyorum. Belki 1 sene daha bekleyeceğiz. Ama sonunda bu hareketi yapacak arkadaşlar. Çünkü ben Can hissesinin mali durumuna yaptığım analize göre güveniyorum. Tabii bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Aynı şekilde birazdan yapacağım mali tablolar analizini Bera hissesi için de yapmıştım. O dönemde Bera hissesinin mali tablolarında hiçbir sıkıntı gözükmüyordu ve %64'lük hatta %67'lik %70'lik düşüşler meydana gelmişti Bera hissesinde. Yani sonuç olarak uzun vadeli yatırımda hissenin fiyatıyla çok işimiz yok arkadaşlar. Mali tabloları düzgünse, bu şirket iyi yönetiliyorsa
İnanın bana elinde sonunda hak ettiği değere gelir arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi hep beraber mali tablolar analizimizi yapalım. Şimdi mali tablolar analizi için benim herhangi bir hissenin değerlerini girip daha önce oluşturduğum formüllerle belirlediğimiz oranlar var arkadaşlar. Ben dün akşam bunun hazırlığını yaptım. Cante hissesi için gerekli değerleri girdim. Oranlarımızla gerekli sonuçlarımızı aldık. Şimdi hep beraber şöyle bir göz gezdirelim. Öncelikli olarak cari orana bakıyoruz arkadaşlar. Bu oranın birden büyük olması bekleniyor arkadaşlar. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilip ödeyemediğini anlatır bize bu oran. Birden büyükse eğer kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyordur. Bizim Cante hissesi için bulduğumuz değer 1.91 arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bir diğer rasyomuz asit test oranı. Burada işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevirebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir arkadaşlar. Oranın 1 olması işletme için yeterli sayıdır. Cante hissemizde oranımız 1.5. Gayet güzel. Problem yok arkadaşlar. Şimdi nakit oranına geçiyorum. Nakit oranında ise işletmenin faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilmemesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. Bunun 0.20'nin altına düşmemesi istenir. Cante hissemizde 0.14. Yani 0.20'ye yakın bir değer. Aslında istenen değerden düşük. Fakat önceki rasyolardaki aldığımız değerlerin iyi olması, onlar da borçlarını ödemeye yönelik değerlerdi. Bu nakit oranındaki bir miktar düşüklüğü göz ardı edebiliriz arkadaşlar. Stok bağımlılık oranı neymiş? Asit test oranının birden küçük olması durumunda borçların geri ödenmesinde işletmenin stoklara olan bağımlılığının ölçümünde kullanılır. Stok bağımlılık oranı. Bizim asit test oranımız birden küçük olmadığı için burayı geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer rasyomuz alacakların devir hızı oranı. Ticari alacakların bir hesap döneminde kaç defa tahsil edildiğini gösterir arkadaşlar. Yani bizim bu bilançomuz 9 aylık bir bilanço, son aldığımız bilanço. Dolayısıyla 9 aylık bir süre içerisinde ortalama olarak 2.12 defa alacaklarını tahsil ediyor. Yani burada biraz uzun vadelerde çalıştığını görebiliyoruz. Fakat çok da uzun bir vade değil, ortalama diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi stok devir hızı oranına bakalım. Stokların bir dönemde kaç defa satışa konu olduğunu gösterir arkadaşlar. Oranımız neymiş? 4.9. Buna 5 diyebiliriz. Yani 9 aylık dönemde 5 defa stoklarını devredebiliyor arkadaşlar bu şirket. Şimdi bir diğer oranımız finansal kaldıraç oranı arkadaşlar. Bu neymiş bakalım? Varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler oranın düşük olmasını isterler arkadaşlar. Bakalım oranımız neymiş? %23. Gayet güzel. Varlıklarının %23'ünü yabancı kaynaklarla finanse ediyor bu şirket. Bir diğer oranımız öz kaynakların aktif toplamına oranı. Bu oran bize neyi veriyor? Uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar arkadaşlar. %50'nin altına düşmemesi istenir. Bizim Cante hissesindeki oranımız ne? %77. Gayet güzel arkadaşlar. Uzun vadeli borçlarını da bu şirket ödeyebildiği anlamına gelmektedir. Şimdi finansman oranına bakalım arkadaşlar. Finansman oranı neymiş? Oranın en az 1 olması istenir. Bizim oranımız ne? 3.37 arkadaşlar. Birden küçük olması durumunda kredi verenlerin ortaklardan daha fazla işletmeye yatırımda bulunduklarını gösterir. Bu ise alacakların güvencesini azaltmaktadır. Bizim oranımız birden büyük. Dolayısıyla sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi borçların maddi öz varlığa oranı. Burada ise oranın birden küçük olması isteniyor arkadaşlar. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olması istenir. Bizim oranımız ne? 0.29. Güzel. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Bir diğer rasyomuz kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranı. Bu bize neyi veriyor? İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteriyor arkadaşlar. Üretim işletmelerinde oranın %30'dan fazla olması istenir. Bizim oranımız %20. Kötü değil, iyi de değil. Şimdi
İç kaynaklar, otofinansman oranına bakalım arkadaşlar. Bu da işletmenin elde etmiş olduğu karın ne kadarını işletme sermayesini artırmakta kullandığını gösterir bize. Oran ne kadar yüksek çıkarsa işletmenin durumu o kadar iyi sayılır. Bizim işletmemizde bu oran %3. Yani elde etmiş olduğu karın %3'ünü işletme sermayesini arttırmakta kullanıyorlar. Bu daha fazla olabilir miydi? Tabii olabilirdi. Çok daha iyi olurdu yüksek olması. Fakat sonuçta %3 de olsa elde ettiği kardan işletme sermayesini arttırmak için bir kullanım var. Şimdi bir diğer rasyomuz duran varlıkların öz kaynaklara oranı. Burada öz kaynakların ne kadarlık kısmının aktifle duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir. Birden küçük olması istenir arkadaşlar. Bizim oranımızda 0.77, birden küçük. Dolayısıyla problem yok. Bir diğer oran duran varlıkların devamlı sermayeye oranı. Burada duran varlıkların ne ölçüde uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu oran mutlaka birden küçük olması istenir arkadaşlar. Bizim oranımız 0.75. Dolayısıyla birden küçük olduğu için bir problem yok. Gayet güzel. Bir diğer oranımız maddi duran varlıkların öz kaynakları oranı. Bunun için kullanıyoruz. Maddi duran varlıkların ne ölçüde öz kaynaklarla finanse edildiğini saptamakta kullanılır bu oran arkadaşlar. Oranın yine birden küçük olması istenir. Bizim oranımız 0.62. Dolayısıyla burada da sıkıntı yok. Duran varlık devir hızı oranı. Buna bakalım. Duran varlıklara aşırı bir yatırım yapılıp yapılmadığı saptanır. Oranın düşük olması işletmenin tam kapasiteyle çalışmadığını veya duran varlıklardan yeterince gelir sağlanamadığını gösterir. Bizim oranımız 0.60 yani %60. Yani duran varlıklara aşırı bir yatırım yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla problem yok. Şimdi bir diğer oranımız öz kaynakların amortismanı oranı. Burada işletme ortaklarının işletmeye yatırdıkları sermayenin karlılığını gösterir. Oran genel piyasa koşulları, faiz, borsa endeksi gibi deflatörlerden büyük ise yatırım doğru ve karlı bir yatırım olarak değerlendirilir. Bizim oranımız %14. Bu oran düşük bir oran. Yani faizdi, borsaydı, diğer yatırım araçları çok daha fazla kazandırmış durumda. Dolayısıyla bu oranı beğenmedik arkadaşlar bu hisse için. Fakat mali durumla ilgili, borçlarını ödeyebilme güçleriyle ilgili yaptığımız yukarıdaki çalışmalarda herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Yani bu bilanço için bu oran kötü gelmiş olabilir. İlerleyen dönemlerde iyi de gelebilir. Sonuçta zarar etmiyor arkadaşlar. Şimdi brüt kar oranı. İşletmenin ana faaliyet konuları ile ilgili elde ettiği karlılık yüzdesini gösterir. Burada bizim %22 çıkmış. Bu da çok iyi bir oran değil. Şimdi bir diğer oranımız faaliyet karı oranı. Burada oranın yüksek olması işletmenin faaliyet giderlerini etkin bir şekilde kontrol edebildiği ve en az faaliyet giderleriyle karını en çok yapabildiğini göstermektedir. Oranımız %18 burada. Ve net kar oranımıza bakalım. İşletmenin sonuç karlılığını gösterir. Bu oranda işletmenin finansman ve diğer giderleri de dikkate alınmaktadır. Oranın yüksek çıkması işletmenin net karlılığını, düşük çıkması ise karlı olmadığını göstermektedir. %31 burada Cante hissesi için net karlılık oranı. Fena değil. Şimdi diğer temel analiz oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Birincisi fiyat kazanç oranı yani FK. Bize neyi verir? Yatırımcının şirketten elde edeceği her 1 TL kar için ne kadar ödeme yapacağını gösterir. Sektörün ortalama FK oranı ile karşılaştırarak yatırım tercihi yapılır. Burada bizim oranımız 7.12 Cante hissesinin. Türkiye'de bu sektörün oranı ise 12.98. Yani sektör oranından çok düşük bir fiyat kazanç oranı var. Dolayısıyla buradan da bu hissenin ucuz olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi piyasa değeri bölü defter değeri. Hisse senedinin piyasa fiyatı ile muhasebe değerini karşılaştırmak için kullanılır. Birden küçük ise hisse senedi ucuzdur. Yani bir şirketin muhasebe kayıtlarında bir değeri var. Bir de piyasada, borsada gördüğü bir değer var arkadaşlar. Bu hisse gerçek değerinin üzerinde fiyatlanıyor borsada. Yani şu anda 1.79. O %50, %70 düşüşler gelmeden önceki
piyasa değeri bölü defter değeri oranını siz düşünün artık arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum. Ama sektöre baktığımızda sektörün ortalaması şu anda 2.03. Yani bu sektörde, aynı sektörde diğer işletmelere göre baktığımızda diğerlerine göre ucuz arkadaşlar. Şimdi bir diğeri PD bölü FAVÖK. Bu oranın ortalama 5 ile 14 arasında olması istenir. Ne kadar düşükse şirket için o kadar olumludur arkadaşlar. Bizim değerimiz 6.21. Gayet güzel. Sektör ortalaması 9.81. Yani rakip şirketlere göre daha iyi. Son olarak firma değeri bölü net satışlara bakalım. Bu da ne kadar küçükse şirketin büyüme potansiyelinin o kadar çok olduğunu gösterir bize. Bu oranın düşük olması şirketin değerine göre satışlarının güçlü olduğunu gösterir. Önemli bir orandır arkadaşlar. Bizim oranımız 1.67, sektör ortalaması 1.79. Burada da rakiplerinin önüne geçiyor. Dolayısıyla Can2 Termik AŞ hissesini hem teknik analiz olarak hem temel analiz olarak hem de mali tablolar analizi yaparak incelemiş olduk arkadaşlar. Şu an tekrardan söylüyorum, çok ucuz olduğunu düşündüğüm bir hisse. Yine hatırlatıyorum, burada anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bir eğitim amaçlıdır. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.